Twitter ortamında takip ettiğimiz bir arkadaşımız var. İskit adamı, Skitman diye. Bu yaptığı açıklamada arkadaşlar yeni DNA örnekleri bulundu ve prototürklerle ilgili olduğu ile ilgili biraz tweetler attı. Bu durumda tabii sevgili kardeşim Oğuzhan Tek'ten biraz heyecanlandı diyelim. Görüşlerimizin değişeceğini düşünüyor. Eren hocam da soruyor C2A'nın bir hablosunun burada çıktığıyla ilgili düşünceleri var. Bunları tabii biz yayınlandığı zaman göreceğiz arkadaşlar. Slapgrave diye bahsettiğimiz Moğolistan'ın da doğusundaki bulunan bölgede Ulanuzuk kültürü de dahil olmak üzere ilk Türkçe konuşan topluluk olduğuyla ilgili bir düşünceye hasıl olmuştu. Slapgrave'lerden daha eski, daha saf bir Amur River soyunun ilk Türkçe konuşanlar olduğuyla ilgili bir buluntuların ve buluntulara ait DNA'nın ortaya çıkacağından bahis ediliyor. E, Bekliyoruz tabii ki. Burada Oğuzhan kardeşim güzel bir noktaya bahsediyor. Diyor ki Slapgrave'lerde ve Ulanuzuk'ta QM120'ler çok aşırı miktarda bulunmasına rağmen QM120'lerin daha sonra Türkiye toplumlarda fazla bulunmadığından bahis ediyor. Tabi burada şunu da belirtmemiz lazım. QM120'nin alt dallarında QM25 var ve bugün Türkmenistan'daki Türkmenlerde en çok çıkan alt dal QM120'nin alt dalları olan QM25'lerdir. Bunları da belirtmem gerekiyor. Bugün Q1B olarak kabul edilen L3, L56'lar Amerika Kızılderililerinde de daha alt dalları QM3 olarak ortaya çıkmakla beraber görülmekte. En üst dal olarak da QM346 deniyor. Q1B olarak bugünkü sınıflandırmada. Burada bakacağız tabii ki bu QM120'ler hani Türklerde devamlılığı yok diyoruz ama daha alt dalları Türkmenistan Türkmenlerinde çıkıyor. C2A'nın bir alt dalı bir haplogrubunun olduğuyla ilgili de düşünceler var. Bu arkadaşın yaptığı yayınlarda göreceğiz. Fakat burada çok önemli bir nokta sizin dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. O da şu ki bu çalışma amatör bir tarihçinin ya da genetik meraklısı birinin yaptığı bir çalışma mı? Bu çalışma disiplinler arası bir dergide yani hem arkeoloji hem genetik konusuyla uzmanlaşmış bir dergide yayınlanacak mı? Biz buna bakacağız. Bu derginin bir makale olarak derlendiği zaman kabul edeceğine bakacağız. Bu yani bu veriler nasıl toplanmış, nereden toplanmış, toplama esnasında genetik kurallara, arkeogenetik kurallara uygun olarak mı toplanmış? Bunlar toplanırken kontaminasyon dediğim çok önemli bu. Bunlara dikkat edilmiş mi? Bunların gözlenmesi gerekiyor arkadaşlar. Bunları dikkat ederek gözlememiz gerekiyor. Bunlara bakacağız bir makale olarak bir yayında kabul edilecek mi? Hangi üniversite yapıyor? Buna bakmamız lazım. Genellikle bu bölgedeki araştırmaları Çin'deki Jilin Üniversitesi yapıyor. Bunun arkeogenetik bölümünden çok güzel yayınlar, makaleler çıkıyor. QM120'nin Doğu Asya toplumlarında Çinlerde ortaya çıkışıyla ilgili yayınları var. Yine diğer bu Şirenzegu kültürü Doğu Türkistan'daki özellikle Hegzi koridoru biliyorsunuz Doğu Asya'dan Tanrı Dağları'na doğru gelirken bu Tanrı Dağları'nın alt eteklerindeki tarım havzası bugün Hami şehri diye bizim Türkçe bildiğimiz yabancıların ise Çinlilerin Şirenzegu dediği Hami'deki ve Barkol havzasındaki ilk hani Hunların üyesilerle karışım yaptığı ve orada mücadele ettiği bölgeye gelişiyle ilgili arkeogenetik güzel çalışmalar yapıyorlar. Biz burada tabii bir de şu önemli. Mesela Şanyu yani bizim bugün Türkçe'de Tanju diye geçen Şanyu, Meta mesela değil mi? Yönetici kavime Loandi kabilesinden Hunların Şanyu ünvanını veriyoruz. Bu Şanyuların mezarları bakın arkadaşlar Türk töresi gereğince biliyorsunuz Cengiz Han'da da Atilla'da da aynısı yapılmıştır. Geçici olarak yön değiştirilen akarsuların altına gömülmüşlerdir. Şimdi diğer üst rütbeli elit kişilerle elit yönetici kişilerin mezarları çeşitli kurgan şeklinde mezarlarda bulunabilir. Ve ilk çağlarda yani Türklerin ilk ortaya çıktığında mezarlarda insan kurban etme ritüellerinin de olduğunu biliyoruz. Biz bu çalışmalara bakarken ilk önce arkeolojik ve arkeogenetiğe daha sonra bakacağız. Neden derseniz
Şimdi bu bulunan kişiler gerçekten Şanyu mezarı mı? Gömülme esasları nerede? Yakınlarda akarsu var mı? Hani zaman içerisinde belki akarsuyun yönü değişmiş olabilir. Buralardan bulundu mu? İkincisi, mezarlarda çok önemli olan bir şey vardır. Mezar hediyeleri arkadaşlar. Mezar hediyelerinde neler var? Uçmağa vardığında diğer öteki alemde neler ona yardım edecek? Onun yanında kimler var? Onunla beraber kurban edilen kişiler genellikle Çinli esirler veya işte diğer savaş esirleri olması ihtimali yüksek. Burada yüksek rütbeli Hunlarla yani Han'la beraber, Şanyu'yla beraber kurban edilen eğer varsa şahıslar daha geç dönemlere aitse eğer bunlar. Bunların genetik bileşenleri, analizleri yapılması, antropolojik yapılması, kemiklerde yara izi olup olmadığı, savaş esiri olup olmadıkları gibi şeylerin de kontrol edilmesi gerekiyor. Yani bu işler öyle sanıldığı gibi ben yaptım oldum değil. Onun için diyorum ya disiplinler arası multidisipliner bir çalışmanın olması lazım. Arkeolojik verilerin özellikle iyi incelenmesi gerekiyor arkadaşlar. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Bunları da belirtmem gerekiyor. İzleyen kardeşlerimin hepsine de teşekkür ediyorum. Evet Altuğ hoş geldiniz. Daha fazla veri çıkabilir. Tabii ki zamanla her şey çıkabilir. Cevaplosu da çıkabilir. Biz bunları ne yapacağız arkadaşlar? Bakacağız. Bunları bakacağız ve bunlarda çıkan sonuçlara göre değerlendireceğiz. Fakat çalışmaların da bilimsel olması lazım. Ben yaptım oldu gitti gibi olmaması lazım. Bir kere kim yapıyor, kimin tarafından yapılıyor, bilimsel disipline uyuluyor mu ve yayın ne olacak? Bakalım kabul edilecek mi? Materyal metotları. Bakın bilimsel bir çalışmada önce materyal ve metotların uygun olması lazım. Elde edilen DNA'ların DNA sequencing dediğimiz DNA dizilemeleri nasıl yapıldı? Hangi şeyler kullanıldı? Hangi yöntemler kullanıldı? Bunlar kabul edilebilir yöntemler mi? Daha sonra alınan örneklerde kontaminasyon var mı? Alınan örneklerin korunması durumu nasıl? Örnekler nereden alındı? Mesela özellikle dişlerde uzun süre toprak altında kalmış bireylerde diş varsa dişlerden dövülüyor havanda böyle bulaşım yapmayacak özel havanlarda. Herhalde seramik olabilir. Evet Altuğ'cum, Ordos kültürü hakkında bir antik DNA verisi yok. Buradaki belki Türk'le ilişkilendirebiliriz. Doğrudur. Evet Altuğ Bey. Bakacağız işte hep bunları. Bunlara bakacağız. Şimdi yani bu kişiler alıntılar doğru alındıysa, DNA dizilemesi doğru yapıldıysa, doğru araçlar kullanıldıysa daha sonra da QPA'demler var biliyorsunuz. Bunların otozomallerinin kimlere yakınlığı, bunların daha öncesinde ve daha sonrasında gelen topluluklarla devamlılığı var mı? Hangi topluluklarda çok bulunuyor? Bir de mezar hediyeleri çok önemli. Biliyorsunuz Hunlarla ilgili en büyük sıkıntı şu: Göktürklerde bize bıraktıkları Göktürk yazıtları var. Bir tek onunla değil, bir sürü Yenisey yazıtları var. Yani şimdi Türklerde bilinen bir sürü şey var ama halk arasında bir tek sanki Orhun kitabeleri kalmış gibi. Mesela bu taşlara yazılmış petrogliflerin yanında bulunan bazı yazılarda mesela işte annemden ayrıldım benim yaşım 20-30 diyor yani, tamam mı? Eski öz Türkçe ile yazılmış, Proto Türkçe ile. Burada mesela en eski Türk isimlerinden birisi Buğra'dır. Buğra buradaydı tarzı bir şey yazmış. Biliyorsunuz erkek deve anlamına geliyor ve Türkçedir, Arapça değildir. Deve görünce Arapça almayın. Şimdi buradaki mezarlarda gömülere bakacağız arkadaşlar. Gömü hediyelerine bakacağız. Burada Türklerin kültürüyle ilişkili ve o çağla ilişkili, demir çağıyla ilişkili Türk motifleri var mı? Mesela bir elbise kuyu parçası var mı? Onlara bakacağız. Ama en önemlisi şunu söylüyorum bakın. Ölü hediyelerine çok iyi bakmamız lazım ve Hunların ilk dönemlerinde insan kurban edilme çok yoğun. Çok önemli bir kişi kurban edildiyse büyük ihtimal savaş esirleri oluyor. Burada bu kişinin yanında kurban edilerek gönderilmiş kişiler uydu mezarlarda bulunuyor genelde. Bu uydu mezarlarda bulunan kişilerin DNA'larının bakılması, bunların Çinlilerle veya Türklerin o dönemde mücadele ettiği diğer gruplarla, mesela üyesilerle olabilir. Üyesilerin biraz daha hablo gruplarının biliyoruz Doğu Asya %30, %70 oranında da Afasonovya veya bu tarım havzasından gelen kişilerden olduğunu biliyoruz. Bunlarla ilgili bir şey var mı? Bunlara bakmamız lazım. Daha sonrasında tabii ki çıkacak DNA sonuçlarını kabul edeceğiz. Uygunluğuna bakacağız. DNA örneğinin nasıl alındığına bakacağız.
ve yayınlanırsa biz de bunları göreceğiz ve tabii ki bilim statik değildir, sabit değildir. Her zaman yeni şeylere açık olması gerekir. Biz de bunlara bakacağız. Devinim yapacağız. Yani sürekli sabit kalmayacağız. Slav Greve'in ilk Türkçe konuşanlar olmama ihtimali de, eğer buradan çıkanlar varsa, daha da doğudan, Amur Nehri'nden çıkan başka bir Amur Nehri avcı toplayıcıları, balık avcıları daha doğrusu ile alakamız var mı, yok mu? Bunlara bakacağız tabii ki. Bu çok önemli. Bu arada elektrik faturamız da gelmiş. Bunu da şuradan alıp böyle atacağız. Evet arkadaşlar. Bunlar tabii ki olması muhtemel şeyler. Bunlardan gocunmuyoruz. Bunlar tabii ki olabilir. Burada önemli, Eren Hocam şunu söylüyor. O zaman diyor C2 ağlarsa diyor bu elit kesimler diyor. Bol bol çıkan diğer Türk mezarlarında Q ve N'lerin bol bol çıktığını, R1AZ93'lerin zaten daha sonradan Türkiye gruplara katıldığını kabul ediyoruz. Onların da bu C2A'nın üstün elitleri tarafından Türk kültürüne kazandırıldığı, Türkleştirildiği ile ilgili bir şey olabilir mi diye düşünüyor. Eren Hocam mantıklı ve akademisyen gözüyle bakıyor. Tabii ki, ama ilk önce ben bir şey buldum açıklayacağım diyenlere değil, biz ortaya koy bakalım. Koyduğun sonuç ne veriyor? Buna bakmamız gerekiyor. Şimdi buradaki önemli konulardan birisi de İlk Türklerin evet nerede çıktı önemli, ama bugün Türk etnogenezinin ilk kez oluştuğu yerin 3 aşağı 5 yukarı Doğu Moğolistan'dan Batı Moğolistan'a ve oradan da Altay Dağları'nın eteklerine, Hexi Koridorundan Çin'deki bugünkü tarım havzasına doğru gelenlerle bir ne diyelim size arkadaşlar, etnogenez oluşturduğu da bir gerçek. Yani bugün R1B'nin, biliyorsunuz Hint Avrupalı sayılıyor ama R1B'nin pH 155'i ve R1B'nin pH 200'ü, geçenlerde yayın yapmıştım izlediyseniz, Türkiye neredeyse tamamen Anadolu Türklerinde çıkıyor ve bunun diğer yerlerde yok. Ve bunun arkadaşlar Çin'de de birkaç örnek vardı. Bunun günümüzde de öyle. Bu pH 155 R1B'nin ve onun altları pH 200'ün tarım havzası mumyalarında bulunduğunu, tarım havzasındaki mumyaların aslında Hint Avrupalı'da olmadığını, bunların bir izole toplum olduğunu daha önceki yayınlarımızda hep göstermiştik. Bunlar Türkiye mirasa katıldılar. Yine arkadaşlar R1AZ93'ün özellikle 21-25 gibi alt dallarının bölgedeki işte İskit unsurlarından vesaireden Türk etnogenezine karıştığını biliyoruz. Özellikle bunların Sintaşla'dan çıktıktan sonra Andronova kültürüne ve oradan da tarım havzasına doğru geldiğini biliyoruz. Yine biz Afanasiova'dan, evet Altuğ değilse bile Kansordos, evet Altuğ'cum, evet, bakacağız işte açıklanan sonuçlar ve mezar kültürleri. Türkiye bir etki var mı yani? Şimdi dil yok, yazı yok, tamam mı? Bugünkü Türklerdeki kalıtsal ayak izlerine bakacağız. Yani sonuçta Türklerde bu var mı? Bu alt dallar var mı? Onlara bakacağız. Bu ağaçları yapacağız. YDNA analizlerini yapacağız. Tabii direkt YDNA bir tek o şey vermez. Otozomal çok önemli. Fakat YDNA babadan oğula geçtiği için bulunduğu yerler, bunların yapılan karbon 13 analizleri sonucunda yarılama ömrüyle tahmini yaşları ve biliyorsunuz geçenlerde yine yaptığım yayında bir insanın ortalama 60 yıl yaşadığı hesaplanıyor bugün ve geçmişte ve mutasyon sıklıkları da 141.14 kilo olarak belirlenmiş. Ona göre de TMRCA dediği en son ortak hatalar var. Bu mutasyonun oluştuğu tarihler var. Bunların hepsine ne yapmamız lazım? Bakmamız lazım, incelememiz lazım. Tabii biz de sonuçta, ben biyoloji alanında yüksek lisansla yapmış bir kişi olsam da merakımız da olsa bu işlerle artık Türkiye'de Türk arkeogenetiği çalışacak. Yani bu Lazaridis gibi, Ponticus gibi, Razip Kağan gibi falan adamlarla değil. Tamam mı? Türklerin Çince bilecek tarihçilerle beraber multidisipliner Çince bilinen kaynakları orada inceleyecek tarihçilerle beraber, kaliteli arkeologlarla beraber, genetikçilerimizin ve arkeogenetikçilerimizin, ayrıca antropologlarımızın artık Moğolistan'da kazılar yapması, yaptığı kazıları Türk laboratuvarlarında
incelemesi, DNA analizlerini yapması, bir veri bankası ortaya çıkarması çok önemli. Bunları yapmadığımız müddetçe biz başkalarının yaptığı yayınlarda şöyleymiş, bu böyle izleriz. Yani tekrar ediyorum, arkeologların olması önemli. Türk arkeolojisi çalışılması, mezar hediyeleri, mezar kültürleri, mezarda kurban edilen hayvanlar, bunların dizilişleri, doğu batı doğrultulu mu, kuzey güney doğrultulu mu yatırıldıkları. Bunlar her şey çok önemli. Bulundukları çağdaki mezar hediyelerinin işte üzerindeki damgalar veya tabak çanak varsa bunlar önemli. İpek yolu tarafından ticaret yoluyla gelmiş şeyler mi? Türk kültürünü temsil etmeyen ama başka mesela Arap Yarımadası'ndan baharat yolunu takip eden, İpek yolunu takip eden şeyler, hediyeler gelmiş olabilir. Bunların hepsinin ne yapılması lazım arkadaşlar? Kontrol edilmesi lazım. Eğer bunları kontrol etmezsek biz burada çıkan sonuçları, evet, hocam Doğu Moğolistan değilse bile Kansordos, Sarıırmak ile Norteçen Stepi'nin yer yüzüdür Mançurya. Evet. Şimdi Altuğ onu dediğim gibi bilemiyoruz ama bakın şimdi bir de kaçırdığımız bir şey var. Hep en dibe inelim, Prototürk. Şimdi en dibe inelim ama ilk önce Türklerin etnogenezinin işte bu ilk Türk atalardan sonra Altay dağlarının eteklerine Baykal Gölü civarlarında Baykal avcı toplayıcılarıyla karışması, Sibirya elementlerinin bu Doğu Asya elementlerine karışması, Ancient North Siberian, ANS'ler, bunlar tabii ki Türklerde bulunuyor. Şimdi bunlar nasıl oluştu, neler yaptılar? Bunlara bakmamız lazım. Burada da çok önemli Doğu Türkistan'a gitmemiz lazım. Doğu Türkistan'da arkeologlarımızın, antropologlarımızın bir ekip oluşturarak arkeogenetikçilerimizin birkaç tane ODTÜ'de yapan var biliyorum ama onlar da genelde solak tayfa, solcu tayfa, yani böyle Türk çıksa bile güvenip de adamları ya da otozomalleri iyi çıksa bile tarif edebileceklerini bile düşünürüm yani. Onun için onlara da güvenmiyorum. Bizim Türk milliyetçisi arkadaşlarımızın bu işleri de yapabilmesini isterim tabii ki. Bu konulara gençlerin yönelmesi lazım. Ve hocalarımızın da bu işlere bakması lazım. Efendim yaz Köprülü'nün bilmem ne kitabından işte tarih, Zamahşeri'nin bilmem ne tarihi, Yazıcızade bilmem ne Paşazade'nin tarihçesinden Osmanlıca. Artık bunları aşmamız gerekiyor. Ve özellikle dediğim gibi Heksikoridor çok önemli. Hami şehri, Barkol Havzası, Şirenzeyük kültürü, Heolang, Yambulak kültürü, Sudanbulak kültürü, buralarda bir Türklerin yerli unsurlarla karışması ve tarım mumyalarının sahibi olan genetik etkinin R1B, pH 155, R1B, pH 200 ile girmesi söz konusu. Gene R1Z 93'lerin Türk etnogenezine girmesi lazım. Onun alt dalları 21-25'in önemli yerlerde olduğunu, bugün Macarların Arpat Hanedanı'nın R1B'nin R1A, özür diliyorum, Z93'ün 21-25 alt dalında olduğunu, hatta o kendilerine ait bir mutasyonlar olduğunu bile ne yapıyoruz arkadaşlar? Biliyoruz. O zaman işte bunları bildiğimize göre bunları ne yapacağız arkadaşlar? Bizim kendi arkeologlarımızın araştırması lazım. Evet, Skitman diye bir arkadaş yazdı. Ve Skitman dediğimiz arkadaş dedi ki bunlar dedi efendim işte ilk Proto-Türklerle ilgili. Tekrar ediyorum. Bunların önce mezarlarının iyi kontrol edilmesi lazım. Yani Türklerin Şanyuları, yani Luanlı kabilesinden gelen, özellikle Hunlarda, Jingu'da biliyorsunuz Hunlarda 5 tane kabile var arkadaşlar. Luandi diye Çin kaynaklarında geçiyor. Esasında Alayuntlu diye geçmesi bekleniyor ve Oğuzların 24 boyundan Alayuntlular biliyorsunuz var. Yunt zaten ne demek? Eski Türkçe'de at demek. Alanın benekli olduğunu biliyorsunuz. Benekli atlar, yani bu Kızılderililerin bindiği Mustang atlarına benzer atlara biniyorlarmış. Alayuntlu olma ihtimali fazla. Anadolu'da da bunların bazı şeyleri kaldı. Bu kabilenin liderleri erkeklerin bu kabileden çıkıyor. Diğer 2-3 tane kabiledense sadece kız alınma olayı var. Ama Şanyular buradan. Şimdi burada eğer gerçekten bu gömülme ritüelleri gerçekten uygunsa, Türk gömü şeylerine uyuyorsa ve ilk çağlarda dediğim gibi Türklerde ölü kurban etme olayı çok yüksek. Burada gömülenlerin mutlaka Çinli ya da savaştığımız üyesi ya da Dongular gibi ya da Vusunlar gibi arkadaşlar ne olması lazım?
farklı kabilelerden genetiğinin çok farklı olması lazım. Bundan Şanyu'nun mezar gömüsündeki hediyeler çok önemli. Mezarın bulunduğu yerin yakınlarında bir akarsu bulunup bulunmadığı da çok önemli arkadaşlar. Çünkü Türkler biliyorsunuz ki bu akarsuların yönlerini değiştirerek Şanyuları gömüyorlar. Diğer elitlerle karıştırılmaması lazım. Ve ilk Türkçe konuşan toplulukların, Proto-Türklerin kim olduğunu açıklayacak inşallah güzel bir yayın olur ve bilimsel bir yayın olur ve biz de bu bilimsel yayında gerekli şeyleri alırız. Yayınlanırsa G25 koordinatlarını alır, incelemeler yaparız. Benim diyeceklerim hepinize bu kadar. Yayınımı bu dakikaya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Paylaşırsanız arkadaşlarınızın da dinlemesi için meraklı kişiler varsa eğer ve beğenirseniz beğenme tuşuna da basarsanız lütfen diyelim arkadaşlar. Evet Raksadi teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. Evet tamam hocam benim YDN ablamın G2A 3A çıktı. Bunun bir özelliği var mı? Ailemizde Kafkas alakası yokmuş. Şimdi G2'ler genelde Kafkasyalarda bulunuyor diyor ama alt dallara tam bakmak lazım. Anadolu yerlerinde G2A ve J'ler çok fazla. G1 çıkmış olsaydı belki hani Kazakistan'da biliyorsunuz çok bahsediyoruz. Argil kabilesi var. Onlardan çok sağ ol Altuğ'cum. Onlardan geçmiş olabilir derdik ama bilemiyorum şimdi. Tamam mı? Çok sağ olun. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım çıkan sonuçlar hepimizin meraklarını giderecek şeyler olur. Bilimsel makaleler olur. Hepinize sevgi saygı sunuyorum. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.